Bu güzel takımı dünyaya merhaba diyen küçük bir prens için hazırladık arkadaşlar. Bu tulumun anlatımını ve hırkamızın anlatımını YouTube kanalımda linklerde bulabilirsiniz. Tulum ve hırkamızın linklerini ben sizler için hazırladım. Bu videonun altındaki üçgen şekline tıklarsanız orada ayrı ayrı hem hırkamızın hem de tulumumuzun linkini bulabilirsiniz. Biz bugün sizlerle bu güzel patiğimizin anlatımını birlikte yapacağız. Converse tarzı olan bu patiğimizin yapımı da çok kolay. Görüntüsü de çok şık, bakın. Eğer siz de bu patikleri yapmak istiyorsanız malzemelerinizi hazırlamanız için gerekli olan malzemeleri söylemek istiyorum. Patiğimizin yapımında kullanılmak üzere beyaz bir ip, bu kenar kısımlarını çevirmek üzere renkli bir ipe ihtiyacımız var. Ben bebek takımının iplerini kullanıyorum bugün. Siz elinizde hangi ip varsa bütün ipler olabilir. Bilek kısmına dikebilmek için 2 adet düğme, patiğimizi örmek için de 2,1 milimlik tığa ihtiyacımız var. İşaret iğneleri, taban kısmını ölçmek için bir mezuru, iplerimizi kesebilmek için bir makasa ihtiyacımız var. Malzemelerimiz bu kadar arkadaşlar. Hazırsak bu şirin Converse patiğimizin yapımına geçelim. Hepinize iyi seyirler, kolay gelsin. Patiğin yapımına tabanını yaparak başlıyoruz. Taban için 15 zincir çekiyorum. ...15 zincirden sonra bir gözenek atlayıp ikinci gözeneğe 2 adet sık iğne, takip eden 6 gözeneğe sık iğne yapıyorum. Hemen yanındakine bir çakma trabzan. Dört tane de normal trabzan yapıyorum. Son gözeneğin içerisine de aynı gözeneğe 6 adet trabzan yapıyorum. Bakın aynı gözeneğe batıyorum. Burası patiğimizin burun kısmı olacak. 6 tane trabzanı yaptık. Şimdi burun kısmından geriye dönüyoruz. Bu 4 tane trabzan yapmıştık. Tam karşılarına gelecek yerlere 4 tane trabzan yapıyorum. Çakma trabzanın karşısına bir çakma trabzan. 6 tane sık iğne yapmıştık. 6 tane de sık iğne yapıyoruz tam karşılarına. İki sık iğne yapmıştık bir gözeneğin içerisine.
Tam karşısına 2 tane sık iğne yapıyoruz. İpimin ucunu kesiyorum. Başlangıç gözeneğiyle kaydırma tekniğiyle sıramı kapatıyorum bakın. Şu şekilde. Böylece patiğimizin tabanının ilk sırasını bitirmiş olduk. 1 2 zincir çekiyorum. Bir üst sıraya çıkıyorum. İlk gözeneğin içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. Takip eden gözeneğe de 2 tane trabzan. Bu burun kısmında bir gözeneğin içerisine 6 tane trabzan yapmıştık. Oraya kadar bütün gözeneklerin içerisine trabzan yapıyoruz. 11 tane trabzan olacak arkadaşlar burada yan yana. Bakın burun kısmına geldik. Burada gördüğümüz bütün gözeneklere ikişer tane trabzan yapıyoruz. 6 tane trabzan vardı. İkişer tane yapıyoruz. 12 tane trabzan oluşuyor burada. Şimdi yine burun kısmından geriye döndük bakın. Bu 6 tane trabzana gelene kadar 11 tane trabzan yapmıştık. Aynı şekilde bu taraftan da 11 adet trabzan olacak. Topuk kısmındaki arttırmalara kadar. Bakın topuktaki arttırma bölümüne geldik. Aynı gözeneğin içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. Hemen yanındaki gözeneğe geçiyorum. 1 2 trabzan yapıyorum. Son gözenek vardı. Ona da bir tane trabzan yaptım. Başlangıçtaki gözenekle kaydırma tekniğiyle sıramı kapattım. Bakın ikinci sıramız da bitti patik tabanımızda. 1 2 zincir çekiyorum. Bir üst sıraya çıkıyorum. Bir gözeneğe 2 tane trabzan yaptım. Takip eden gözeneğe de 2 adet trabzan yapıyorum. Yan yana 3 tane gözeneğe ikişer tane trabzan yapıyoruz. Bakın şu şekilde. Bir alt sırada arttırmalar vardı burada. Aynı onların üstüne toplam 4 tane gözeneğe ikişer tane trabzan yaptık. 8 trabzan oluştu. Şimdi burun kısmındaki arttırma bölümüne kadar bu şekilde hepsini trabzan yaparak devam ediyoruz. Birer tane trabzan yapıyoruz.
Bakın arttırma noktasına geldim. Bir alt sırada bir gözenekte 2 tane trabzan var. Bu ilk gözeneğin içerisine bir trabzan yaptım. Bir trabzan daha yaparak arttırma yaptım. Takip eden gözeneğe tek bir trabzan yaptım. Bir sonraki gözeneğe geçiyorum. 2 adet trabzan yapıyorum. Yan yana 8 adet gözeneğe ikişerli trabzan yapalım. Her gözenekte 2 tane trabzan uyguluyoruz. Arttırma bölümünde sondaki trabzanımız kaldı bakın. Bunların üstüne de bir tane tek trabzan yapıyorum. Son arttırma bakın trabzanı var bir alt sırada. Onun üzerine de ikili trabzan yapıyorum 2 tane. Bakın burun kısmında bu şekilde yaptık. Burun kısmında başlangıçta aynı gözeneğe 2 trabzan, hemen yanındakine tek trabzan yaptık. Takip eden 8 gözeneğe 2 tane ikişerli trabzan yaptık. 8 gözenekten sonraki gözeneğe tek trabzan yaptım. Son arttırma bölümünde 2 tane trabzan yaptım. Takip eden gözenekleri bu topuk kısmındaki arttırma noktasına kadar düz tek trabzan yapıyoruz. Trabzanlarımı yaptım. Bakın sonda, topukta, başlangıçta 4 gözeneğe ikişerli trabzan yapmıştık. 8 trabzan elde etmiştik. Şimdi de burada aynı şekilde topukta her gözeneğe 2 tane trabzan yapacağız. Evet, son gözeneğime de bir trabzan yaptım. Kaydırma tekniğiyle sıramızı kapatıyorum. Bakın patik tabanında bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Minik bir patik tabanı elde ettim ben. Yeni doğan için yapacağım çünkü. Siz daha büyük yapmak istiyorsanız zincir sayısını başlarken bir zincir, 2 zincir, hatta 3 zincir fazladan çekebilirsiniz. Yapacağınız aylara göre her ay için 1 veya 2 zincir fazladan çekip başlayabilirsiniz arkadaşlar. Hemen yaptığım patiğin tabanını ölçüyorum. Bakın 9 santim. 9 santimlik bir taban benim yapacağım patikte yeterli. Siz daha büyük yapacaksanız bu başlangıç zincirimizi daha çok çekebilirsiniz. Ben 15 zincir çekmiştim. Siz 16 zincir, 17 zincir, 18 zincir, 19 zincir çekebilirsiniz. Bebeğinizin ayağı için gerekli olan ölçü bu uzunluk ölçüsüdür. Bebek patiği tabanı için gerekli olan standart bebek ölçülerini ben tablo halinde hazırladım. Bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız açıklama bölümünde gerekli olan
patik taban ölçülerini bulabilirsiniz. Siz de patiğinizi yapmadan önce o ölçülerde bir patik tabanı hazırlayıp gelebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi birlikte patiğimizin yapımına devam edelim. İpi tığımın üzerine alıyorum. Bakın, patik tabanından şu şekilde ilmekler çıkararak bir adet çakma trabzan yapıyorum. Hemen yanındaki ilmekten ikinci çakma trabzanımı yaptım. Şu şekilde alıyoruz patik tabanından. Bu sırayı bu şekilde çakma trabzanlar halinde başladığımız noktaya kadar tamamlıyoruz. Sıra sonunda başladığımız ilmekle bakın şu şekilde kaydırma tekniğiyle sıramı kapatıyorum. Birbiriyle bakın tek sıra halinde oldu. Bir zincir çekiyorum. İkinci sıramıza geçtik. Sık iğne yapıyorum. Takip eden bütün ilmeklerin üzerine sık iğne yapıyorum. Bir alt sırada çakma trabzan yapmıştık. Bu sırada da hepsini sık iğne şeklinde uyguluyorum. Bakın bu şekilde patiğimizin tabanı artık yukarıya doğru gidiyor. Bu sık iğneden, bu çakma trabzandan başka 3 sıra sık iğne uygulamasını yapalım. Daha sonra patiğimizde burun çalışmasını yapacağız. Bir 3 sıra sık iğnemizi tamamlayıp gelelim. 3 sıra sık iğnemi de yaptım bakın. Bir sıra çakma trabzan, 1 2 3 sırada sık iğnemizi yaptık. Şimdi bu burun kısmında işaretleyelim. Burun kısmında kesme işlemine geçeceğiz artık. Patiğimizi şu şekilde ikiye katlıyoruz. Orta noktasını buluyoruz. 2 4 6 8 10 12 13. 13. gözeneğe bir işaret takıyoruz. Bu 10 işaret yaptığımız gözenekten itibaren toplam 26 ilmeği sayıp diğer taraftaki işaretimizde işaretliyoruz. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26. Hemen bu 26.ya da işaretimizi taktık. Bu burun kısmını işaretlemenin saymaktan, yani ortalamaktan daha kolay bir yolu var arkadaşlar. Bu patik tabanını yaparken düz trabzanlar yapıyoruz. Sonra burun kısmında arttırma işlemine geçiyoruz. Bu arttırma işlemine geçtiğimiz trabzandan bir önceki trabzanı bakın. Burası arttırma işlemi, burası arttırmadan önceki trabzan. Onun sırasındaki ilk işaret yapacağımız noktadır. Bu da bir pratik bilgi olsun size. Bu işaret yaptığımız yere kadar bütün ilmekleri sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. İşaretli noktaya kadar sık iğnelerimizi uyguluyoruz.
Bakın işaretten bir önceki gözeneği sık iğne yaptım. İşaretimi çıkarıyorum. Bu ilk işaretli yerden sık iğne yapıyor gibi ilmeği tığımın üzerine aldım. Ama çıkarmadım, bekletiyorum. İkinci gözeneğe battım. Bir ilmek çıkardım. Tığımın üzerinde 3 ilmek oldu. Üçünü bir çıkarıp tek ilmek yapıyorum. 2 gözenekten tek ilmek yaptık bakın. Gözeneğe batıyorum. İpi tığımın üzerinde tutuyorum. Bir sonraki gözeneğe de batıp 3 ilmeği bir defada çıkarıp tek gözenek haline getiriyorum. Bu şekilde 13 adet kesme işlemi yaparak işaretleyerek kadar gidelim. Burun kısmında 13 adet kesme işlemi yapmış oluyoruz. 26 ilmek işaretlemiştik. Kesmeler yaparak 13 gözeneğe düşürmüş oluyoruz bu burun kısmını. Bakın işaretli yerden bir önceki gözeneğe geldim. İkisini bir yapıp kesme yaptım. Böylece kesme işlemlerini bitirdik. Sayıyoruz hemen. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 adet kesme işlemi uyguladık. Takip eden gözenekleri sıra sonuna kadar sık iğne uyguluyoruz. Aynı başlangıçta yaptığımız gibi. Sıra sonuna geldik. Başlangıç gözeneği ile kaydırma tekniğiyle sıramı kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir üst sırayı tamamen sık iğneler uygulayacağız. Sıra sonuna kadar başka hiçbir işlem yapmadan hepsini sık iğne şeklinde uygulayalım. Sıra sonunda yine başlangıçtaki gözenekle kaydırma tekniği kullanarak sıramızı kapatıyoruz. Bakın burun kısmında yuvarlak bir görüntüyü elde ettik bile. Şimdi bir sonraki sıraya geçiyoruz. Bir sonraki sırada bu bir önceki alt sırada kesme işlemi yapmıştık. Bakın şu gözenek. Buradan 2 gözenek öncesine kadar, bakın şuraya değil, buradan 2 gözenek öncesine kadar sık iğnelerimizi yapıyoruz yine. Bakın ilk gözeneğe battım. Hemen kontrol ediyorum. Kesme işlemi yaptığımız gözenek bu. 2 gözenek öncesine geldik. Şimdi burada bir adet çakma trabzan yapıyorum. Hemen yanına bir adet de ikili trabzan yapıyorum. Bakın şu şekilde bir yükselme elde ettik. Hemen yanındaki gözeneğe bakın, bir alt sırada da kesme yaptığımız yer orası. Bir adet trabzan yapıyor gibi yapıyorum. İkinciyi çıkartmayıp tığımın üzerinde bırakıyorum. İpi tığımın üzerine alıyorum. Bir sonraki gözeneğe geçiyorum. Trabzan yapıyor gibi yapıyorum ama ikinciyi çıkartmayıp bekletiyorum. Tığımın üzerinde 3 adet ilmek oldu. Üçünü çekip tek ilmeğe düşürdüm.
Şimdi üçlü trabzan kesmesi yapacağız. Bir defa dolayarak üçlü trabzan kesmesi yapıyoruz ama. İpi bir kere tığımın üzerine aldım. Gözeneğe battım. İlk ilmekten çıkardım. İkinciyi de çıkardım. Üçüncüyü çıkartmayıp bekletiyorum. Tekrar ipi tığımın üzerine alıyorum bir defa. Bakın şu şekilde çıkarıyorum. İlk ilmekten, ikinci ilmekten üçüncüyü çıkartmayıp bekletiyorum. 3 ilmeği birlikte kesiyorum. Yine üçlü trabzan kesmesi yapacağız. Bir defa doluyorum. Bir çıkarıyorum. Bekletiyorum. İkinciye geçiyorum. Çıkarıyorum. Bekletiyorum. Bu şekilde 5 adet üçlü trabzan kesmesi yapalım. Hemen sayıyorum. 2, 4, 5 üçlü kesmemiz oldu. Bir tane de ikili trabzan kesmesi vardı baş tarafta. Şimdi tekrar ikili trabzan kesmesi yapıyoruz. Bir defa alıyoruz. İkili trabzan olarak çıkartıyoruz. İkinciyi bekletiyorum. İpi tığımın üzerine alıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bekletiyorum. Üçünü bir kesiyorum. Hemen takip eden gözeneğe bir normal ikili trabzan yapıyorum. Takip eden gözeneğe çakma trabzan yapıyorum. Hemen yanına sık iğne halinde devam ediyorum. Bu burun kısmında başlarken ne yaptıysak kesmelerden sonra da aynı işlemi yapıyoruz. Simetri olarak birbirini takip etsin. Sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi uyguluyoruz. Başlangıçla hemen kaydırma tekniğiyle sıramı kapattım. Burun kısmını hemen bir görüntüsünü görelim. Bakın şu şekilde oldu. Şimdiki sırada bir önceki alt sırada olduğu gibi tamamen sık iğne sırası olacak. Sıra sonuna kadar bütün gözenekleri sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna geldik. Yine başlangıçtaki gözenekle kaydırma tekniğiyle sıramı kapatıyorum. Şimdi bu sırada tekrar burun kısmında kesme işlemi yapacağız. Sık iğne batıyorum aynı gözeneğe. Takip edenleri sık iğne uyguluyorum. Bu bir alt sırada ikili trabzan kesmesi yapmıştık. Bakın şuradan 2 gözenek öncesine kadar sık iğne yapıyoruz. Sonra yeniden kesme işlemi uygulayacağız. Bir alt sırada ikili trabzan kesmesi yaptığımız gözenekten 2 gözenek öncesine kadar sık iğnelerimizi uyguluyoruz. Bu sık iğnelerin sayısı yapılan patiğin ölçüsüne göre değişebilir. O yüzden sayı söylemiyorum. Şu kısımdaki sayılar değişebilir. Bakın burası ikili trabzan kesmesiydi. 1-2 gözenek kaldı. Şimdi bir adet çakma trabzan yapıyorum yine. Hemen yanına ikili trabzan yapıyorum. Ve bu
bakın ilk gözeneğe bir ikili trabzan yapacağız. Bir alt sırada yaptığımız gibi. Takip edene de ikili trabzan yapıyoruz. 3 ilmeği bir çıkarıyorum. 4 tane ikili trabzan kesmesi yapacağız burada. Hemen bakın 4 taneyi yaptım. 4 adet ikili trabzan kesmesi yaptık. Şimdi bu kesmelere başlamadan önce bir normal ikili trabzan yapmıştık. Bir tane de çakma trabzan yaptık. Takip eden gözenekleri sıra sonuna kadar sık iğne uyguluyoruz. Sıra sonuna geldim. Kaydırma tekniğiyle sıramı kapattım. Bakın bu şekilde oldu. Hemen patiğimizi bir mankenimize ayağına takalım bakın. Görüntüsü bu şekilde oldu. Benim yaptığım bebek patiği için yeterli bir yükseklik oldu bu yan duvarlara. Artık ön parçasını yapacağız. Daha sonra yan duvarlarını yaparak patiğimizin işlemini bitireceğiz. Siz bu patiğin daha büyük yapmak istiyorsanız bu sayıları çok olacaktır tabii ki bu sık iğnelerin. Bu sık iğne sıralarını da daha çok yapabilirsiniz. Biz çakma trabzandan sonra 1, 2, 3 sıra sık iğne yapmıştık. Siz 4 sıra 1 yaşın bebek için yapıyorsanız bunu 5 sırada yapabilirsiniz. Bu kesme işlemini de ben burada bitiriyorum. Bakın bir sık iğne kesmesi yaptık. Daha sonra hem ikili hem üçlü trabzanlardan oluşan bir kesme sırası yaptık. Son olarak da trabzan kesmesi yaptık. Benim işim burada bitti patiğimde. Patiğimizin gövde yapımını bitirdik. Bakın şimdi hemen bu ipimi burada kesiyorum ben. İlmeği geçiriyorum içerisinden. Bu ön kısımdaki ön patını yapalım. Bunun için işaret yapalım isterseniz. Bakın önde 4 tane kesmemiz vardı bir alt sırada. Toplam 12 tane ilmek işaretleyeceğiz. 4 tane buradaysa bu bakın bu kesmelerden 4 öncesine bir işaret yapalım. 4 sonrasına da bir diğer işareti yapalım. Buralara trabzan yapacağız şimdi arkadaşlar. Şu iç kulağından alıyorum bakın. Bir önceki sıranın işaretli yerden bir önceki gözenekten iç kulağından alıyorum. Tamamını almıyorum sık iğnenin. Bir zincir çekeyim sağlamlaşsın. Bakın bu ilkini şu şekilde alıyorum. Bu böyle almıyorum. İç ipini alıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Hemen yanındakine de aynı şekilde alıp trabzan yapıyorum. Bir sonraki bakın 2 taneyi bu şekilde aldım. Takip edenleri normal sık iğnelerin üzerinden alıyorum. Normal trabzan yapıyoruz. Bu başlangıçta iç taraftan aldığımız ilmekleri daha sonra bu yanlarını yaparken buradan trabzan yapacağız.
kolay olsun diye bakın iç ilmekleri aldım. Dıştaki kulakları duruyor. Oradan tekrar bir trabzan yapacağız çünkü. Şu ipimi kesiyorum ben hemen. ...12 tane trabzan yapacağız. Sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. Bakın işaretli yerle birlikte 12 olacak. Burada da sondan 3 trabzanı iç kısımdan alarak yapıyorum. Başlangıçta yaptığımız gibi sondan da 3 trabzanı bu şekilde iç trabzan kulaklarından alarak yapıyorum. Bu şekilde belirlemiş olduk. Hemen örgümü çeviriyorum. Bir zincir çekiyorum. İlk gözeneğe bir trabzan yapıyorum. Takip eden gözeneklerin hepsine ikili trabzan uygulaması yapıyorum. ...12 tane trabzanımızı yaptık. Tekrar bir zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Yine aynı şekilde trabzan yapıyorum. Son trabzanımı da yaptım. Bir zincir çekiyorum, geriye dönüyorum. 4. sıra trabzanımızı yapıyoruz. Bu şekilde oldu bakın. Şimdi son sıramızda bir sık iğne yaptım ilk sırama. İkinci sıraya çakma trabzan yapıyorum. Üçüncü sıraya çakma trabzan yapıyorum. Dördüncüyü bakın normal trabzan yaptım. Takip eden trabzan yaptım. Sonda yine aynı başlangıçta yaptığımız gibi son sık iğne olacak. 2 tane çakma yapacağız. Diğerlerini normal ikili trabzan yapacağız. Çakma trabzan yapıyorum. Sondan 2 öncesine hemen yanına yine bir çakma trabzan yapıyorum. Son gözeneğime sık iğne yapıp bitiriyorum. Bakın burada yuvarlak bir görüntü elde ettik. İpimizi burada kesiyoruz. Yan tarafını yapacağız. Bakın şimdi bu öndeki bu pervazlara başlarken 2, 4, 12 trabzan yaparken başta ve sonda 3'er tane trabzanı
iç kulaklarından alarak yapmıştık. Burada da dış kulaklarından alarak trabzanlarımıza başlıyoruz. Bir zincir çekiyorum. İlk kulağın içerisine bir ikili trabzan yaptım. Takip edene de bakın ikili trabzan yapıyorum. Bunu da aynı şekilde dıştaki kulaktan alarak yaptım. Bundan sonrakileri düz sık iğnelerin üzerine trabzan yapıyorum. Patiğimizin taban kısmını bitirdiğimizde kalan ipi de bu trabzanı yaparken iç kısımdan götürüyorum. Görüntümüz temiz olsun diye. Hemen bu ipimizi keselim. Bakın bu iç kısımdan aldığımız, bu kulaklarını iç kısımdan aldığımız trabzanlara geldik. Burada da son 3 taneyi dıştaki kalan ilmekleri alarak trabzanlarımı yapıyorum. Bu trabzanlara başlarken de aynı şeyi yapmıştık. Burada da aynı işlemi uyguluyoruz. Çeviriyorum. İlk gözeneğe bir ikili trabzan yapıyorum. Takip eden gözeneklere de ikili trabzan uyguluyorum. Buraya kadar hepsini ikili trabzan yapalım. Bu şekilde bu trabzanlarımızın üzerine toplam 3 sıra yapalım. Ölçüyü bitirelim. Ama siz büyük yapıyorsanız bunu 4 sıra, 5 sıra tercihinize göre yapabilirsiniz. Ben 3 sıra yapıp bitirmek istiyorum. Son trabzanımı da yaptım. İpimi burada kesiyorum. Patiğimiz yeni doğan bebek için olduğundan 3 sıra yapmamız yeterli oldu. Siz daha fazla yapabilirsiniz. Hemen bir mankenimizde bir nasıl yapıldığını bir görelim, bitmiş haliyle bir bakın. Şu şekilde çok güzel oldu, bakın. Taslak halinde bir görün. Şimdi renkli ipe geçiyoruz. Renkli ipimizi alıyoruz. Bakın şu noktadan bir başlangıç yapıyorum. Hemen takip eden noktaya sık iğne şeklinde batıyorum. Bakın bu şekilde.
köşedekini 2 defa batalım. Bir yuvarlak dönüş elde edelim. Takip eden gözenekleri sık iğne olarak batıyoruz. Şu ipimi bir keseyim. Beyaz ipi kestiğimiz yere geldik, köşeye bakın. Orada da bir battım. Tekrar aynı gözeneğe batıyorum. O ipi gittiğim renkli ipin iç kısmından geçirterek kapatmak istiyorum. Bak, görüntü olarak yok oluyor ortadan. Keselim onu hemen. Başlangıca geldik. Burada kaydırma tekniğiyle çekip bitiriyorum. Bu ipi iğnenin yardımıyla bu iç kısımdan geçirebilirsiniz. Tığ yardımıyla da yapabilirsiniz. Nasıl size kolay geliyorsa o şekilde temiz bir görüntü elde etmek için bak şu şekilde geçirip yapabilirsiniz. Onu daha sonra ben yaparım. Kenar kısımlarını da yaptık. Şimdi bu taban kısmının da kenarını da yeşil ile çevirmek istiyorum. Bu arka ortadan başlıyorum. İlmek çıkartıyorum bir adet. Sağlamlaştırıyorum. Hemen yandaki gözeneğe batıyorum. Tabanı sık iğne şeklinde çeviriyoruz. Taban çevresinde son sık iğnemi de yaptım. Başlangıçtaki bakın şu başladığımız gözenekle kaydırma tekniğiyle kapattım. İpimi burada kesiyorum. Böylece bitirmiş olduk. Hemen bu kestiğimiz ipi iç kısımdan yürüteyim. Ortadan yok etmek istiyorum kesildiğimiz yeri. İlmeklerin arasına çektirerek bitiriyoruz. Hemen giydireyim. Bakın ne kadar kolay bir Converse patik yaptık. Şimdi aynı şekilde yaptığımız işlemlerle diğer tekini de yapalım. Bu düğme bandını ikisini birlikte yapalım.
hazırlayıp gelelim diğer tekini de. Patiğimizin her iki teki de bakın aynı şekilde hazır oldu. Bu aşamasına kadar sağ sol teki diye bir olayımız yok. Ama düğmelerimizi diktiğimiz zaman bir tekini sağ tek, bir tekini de sol tek olarak hazırlayacağız. Hemen bu ilk patiğimi elime alıyorum. Tığımı aldım. Patiğimizin bakın bu orta kısımdaki trabzandan 2 trabzan öncesinden batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum. 2 zincir, 3, 4, 5, 14 zincir çekiyoruz. On dört zincirimizi çektik. Bu 14. zincirimize trabzan yapacağız. Artı 3 trabzan zincir daha çekiyorum. Bakın bu 14. zincirimizin içerisine bir ikili trabzan yapıyorum. Takip eden zincirin içerisine de ikili trabzan yapıyorum. Bu çektiğimiz zincirlerin üzerine 14 zincir çekmiştik. 14 tane ikili trabzan yapıyorum. Siz bu zincir sayısını bebeğinizin ayağına giydirerek bileğini ölçerek de yaparsanız daha düzgün olur. Daha doğru sonuç elde ederiz. Biz bugün yeni doğan bebek için yapıyoruz bu patiğimizi. Son başlangıçtaki zincirimizi de bir trabzan uygulayalım. Şu ipimi kesiyorum. Sayıyorum bakın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane trabzan oldu. 14 trabzanı bitirdiğimiz zaman bu trabzanın başlangıcındaki bakın alt noktasına batmıştık. Bu sefer de üst noktasına batıyoruz. Üst sıradaki ilk trabzanı batıyoruz. Sağlamlaştırıyoruz. İşimizi bitiriyoruz. İpimizi burada kesiyoruz. Bu şekilde bebeğimizin sol ayak tekini yapmış olduk. Şimdi diğer tekini yapıyoruz. Diğer teki de tam tersi olarak diğer taraftan başlıyoruz. Buna sağ taraftan başlamıştık. Bakın trabzan yapmaya. Şimdi diğer tarafından başlıyoruz. Bu sefer üst noktadan başlıyoruz. Üstteki trabzandan bir önceki bakın. Aynı şekilde zincir çekiyorum. Kaç zincir çekerek yaptıysak diğer tekindeki biriti, bunda da aynı sayıda zincir çekiyoruz. Yapıyoruz. Bakın bunda alt noktadan başlamıştık trabzanı yapmaya. Bu tersi olacağı için bakın şu şekilde düzgün gelecek. Onun için üst noktadan başlıyoruz. 14 trabzanı çektim. Geriye dönüş zincirlerini de çekiyorum. 14. zincire bir trabzan yapıyorum. Zincirlerimin üzerine 14 trabzanla dolduruyorum.
14. trabzanımı da yaptım. Hemen kontrol edelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bakın bu şekilde oldu. Bu sefer bitiriş gözeneği olarak da alt noktadaki trabzana batıyorum. Zincir çekerek sağlamlaştırıyorum. İpimi kesiyorum. Sağ sol iki tekinde hazırlamış olduk. Şimdi düğmelerini dikmeden önce bu biritlerimizin kenar noktalarında yeşil ile çevireceğiz. Hemen alıyorum bakın elime. Bu biyelerimizin kenarında renkli çevireceğiz. Görüntüsü güzel olsun. Bu şekilde beyaz da bırakabilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. Başlıyorum bakın. Gözenekleri birer defa batarak sık iğne çeviriyorum. Bakın dönüş yerinde zincir çekerek dönüş yapmıştık. Oralarda da bütün zincirlere bu şekilde batarak yuvarlak bir görüntü elde etmek istiyorum. Beyaz biyenin başlangıç ipini bir keseyim ucunu. Bakın sıra sonuna geldim. Patiğin gövde kısmıyla kaydırma tekniğiyle birleştirip bitiriyorum. Bu şekilde düğme biyemiz de hazır oldu. Bunun düğmesini dikelim biz hemen. Tam karşısına gelecek noktaya bu kısma düğmesini tutuyoruz bu şekilde. İkinci defasını dikiyorum. İpi iğneyi çıkarmadan bakın şu şekilde içten geçiriyorum. Uç kısmı kestiğim zaman görünmesin. Görüntüsü temiz olsun. Böylece bu tekini bitirmiş olduk. Aynı şekilde diğer tekinin biyesinin kenarını da yapalım. Düğmemizi dikmiş olalım. Bu biyemizin etrafını da çevirelim.
patiğimizi bitmiş halde bir görelim. Evet, bu mini Converse patiğimizi bitirdik arkadaşlar. Bakın çok şirin oldu. Biz bugün sade renk çalıştık. Ama siz renkli çalışmak isterseniz bu patiğimizin gövde kısmını bitirdikten sonra yaptığımız yanlardaki trabzanları renkli de yapabilirsiniz. Patiğimizi taban kısmını yaparak başladık. Daha sonra çakma trabzan ve sık iğnelerden oluşan yan duvarlarını yaptık. Burun kısmında eksiltmelerle gövde kısmını bitirdik. Sonra bu ön kısmındaki kapak bölümünü yaptık. Orayı da bitirdikten sonra yan duvarlarını bitirdik. Düğme biyelerini de yaptık. Düğmemizi de diktik. Patiğimiz, Converse patiğimiz bu şekilde bitmiş oldu arkadaşlar. Patik anlatımım bugünlük bu kadar. Anlatımı beğendinizse videonun altındaki beğeni butonuna tıklamayı unutmayalım lütfen. Kanalıma abone değilseniz Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına ücretsiz abone olarak destek olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizlerle yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.